Başarılı insanların işte meditasyon yapmak, sabah soğuk duş almak, erken kalkmak falan gibi 10 ortak sırrı falan olduğunu düşünmüyorum. Şey konusunda çok aslında paniğim hala ya. YouTube'a bir şey koyma. Bu mecraya girdikten sonra linç başladı. Ay Dilara tamam anladık işte. Yaptın motivasyon. Ne kadar sağlam bir baloncuklar çok fazla. Düzeltiriz diye düşünüyorum. Orada gördüğüm şeyin daha fazlasını görüyorum sende. Şimdi bu bölümü izleyenlerin bir kısmı bu alanlarda var olmak istiyor. Bir kısmı da zaten yeterince link veren var, bana gerek yok diye düşünüyor. Bu bölümde anlatmaya çalışacağımız şey, bu alanda olan biten şeyin link veren insanlardan fazlası olduğu. Mikrofon kaç para biliyor musun? Aslında Ben bilmen lazım. Neler anlattım neler. Neler konuştum neler. Ne sinirler ne stresler yaşadım. Bölümü bir izledim. 10 saniye. Nasıl yani? O atmışlar abi her şeyi kesip biçip atmışlar bana 10 saniye layık görmüşler. Demek Tolga beğenmedi konuştuklarımızı. O zaman gelip kendi anlatacak. Beğenmiyorsa gelip Bunları kendi alabilir miyiz anlatacak. Tolga? Araştırdım. konuştun mu? Tolga ile konuşmadım. Tolga ile konuştuğum bir konu yok. Zaten ben öğrendim. Neymiş? Abi ben Tolga'dan daha iyi anlattığım için Hadi be. kıskanmış. Ay bozulmuştur ama. Bayağı kıskanmış, demiş ki yani bu benim önüme geçiyor çok. Rol çalıyor. Evet. Demişler buna bir haddini bildirmek aynen, 10 saniye lazım. verelim. İşte az yeter 10 saniye Seyhan'a fazla bile ya zaten. neyse yani o yine gelecek, yine anlat diyecek bana. Evet. Bakalım bu sefer ben ne anlatırım bilemiyorum. Aynen. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Seyhan bozulduğu için gidiyor şu an. Bizim Hypers'taki en önemli alanlarımızdan birisi aslında influencer pazarlaması dediğimiz alan. Yani nedir? Markalardan ya da ajanslardan gelen briefleri, bazen bu briefleri biz de oluşturabiliyoruz ya da bize gelen briefler de olabiliyor. Bu briefler doğrultusunda projeye en uygun kreatifi yaratıp en doğru hedef kitleye gidebileceğimiz isimleri belirleyip creator'ları aslında bir araya getirebiliyoruz. Orkun Işıtmak'la yapacağımız bir YouTube projesi var. O onaylandı. Event için Mercedes bizden mi haber bekliyor biz mi onlardan? Ben kanalına yapmak istiyorum o içeriği. proje yönetimi, finanslama, hukuk süreçleri, içerik üretimi, prodüksiyon, etkinlik yönetimi, yayılım, bunlar aslında bizim zaten var olan uzmanlık alanlarımız. Türkiye'deki tüm kreatiflerle çalışıyoruz. Hocam hazır mıyız? Hazırız abi. Herkese yeniden merhaba. Pardon, best motor değil mi? Evet. Bugün aslında dijitaldeki platformlara baktığımız zaman hepsinin kendine özel dinamikleri var. Ve bu dinamikler o platformu kullanan hem üreticinin hem de tüketicinin davranışını belirliyor. Tabii bu davranış da platform üzerinde farklılık göstermeye başlıyor. Her platforma özgü farklılaşan içerik üretme ihtiyacı doğuyor. Dolayısıyla influencer pazarlaması dediğimiz kısımda da bu platformları bilmek ve bu platformlar doğrultusunda aksiyonlar almak önem taşıyor ve başarıyı beraberinde getiriyor. Hypers'ta sınırlı sayıda creator'ın talent yönetiminden de sorumluyuz. Influencer marketingden sonra ikinci önemli işimiz de bu aslında. Talentların stratejilerini geliştiriyoruz. Daha iyi kaliteli içerik üretmelerine prodüksiyonel ve editoryal destek veriyoruz. Onların daha görünür olmalarını sağlamak, marka işbirliklerini arttırmak, daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak bizim görevimiz. Birçok farklı türden, sesten, uzmanlıktan yeteneğimiz var aslında içeride. Hepsinin gelişim alanı birbirinden farklı. Bazı yeteneği adım adım oyunculuğa hazırlamamız gerekiyor. Bazısını etkinlik hostluğuna, bazısını yayıncılığa, bazısını müzisyenliğe, komedyenliğe, podcasterlığa, hatta bazı yeteneklerde de belki birçoğuna aynı anda. Herkesin yeteneğine göre gelişim alanı birbirinden farklı, böyle düşünmek lazım. Biz onların hem bu yetenek alanlarını hem de gelir alanlarını aynı anda çoklamaya çalışıyoruz. Yani belki tek bir güçlü kasla geliyor ama bizim onun diğer kaslarını da çalışır hale getirip onu daha 360 bir yeteneğe dönüştürmek gibi bir hedefimiz var. Mesela
Kısa Paslar ekibi severek çalıştığımız bir spor içerik hub'ı. Onları özellikle bu kampüste ve farklı noktalarda etkinlik yapmaya yönlendiriyoruz. Çünkü spor tarafı ile etkinlik çok iç içe konular ve etkinlik tarafını sahiplenmeleri onlar için büyük bir satış avantajı. Markaların karşısına da daha somut paketlerle çıkabiliyoruz böylece. Yine Berdan var örneğin. Berdancığım kanalına hoş geldin. Şabi bugün benimle. Rümeysa var. Herkese merhaba. Bunlar televizyon kampanyalarına kadar taşıdığımız influencerlar. Birbirimizi şey yapacağız, test edeceğiz. Şu an Instagram'ında bir hacmi arttırmamız lazım ya. Şimdi orada Emre çok potansiyelli. Hakikaten en üst lige içerik üreticiliğinde oynayabilecek bir çocuk Türkiye'de. Adım adım kendi alanlarını genişletirse ve içerik üretiminde disiplini yakalarsa, ki daha çok genç zaten 18 yaşında. Bunu iyi yapmak için çok zamanı var. Ama o disiplini yakaladığımızda ve kendi alanlarını çokladığımızda müthiş bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Orada gördüğüm şeyin daha fazlasını görüyorum sende. Bu potansiyelin içinde biz ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, öyle düşün. Yani bu arada içeriye biz bir oyuncu menajeri de alıyoruz şimdi. Ha evet, biraz o biliyorum. Yazında bir tane yani daha tam senaryosu ortaya çıkmadı ama bir tane film çekeceğiz. Böyle 1-2 tane bizde hakikaten bu anlamda potansiyeli olan insanı tamamen göz önüne çıkartacak yani. Takipçi sayısı burada birinci öncelik hiçbir zaman değil. Şu an Türkiye'de en çok iş yapan, en iyi gelir yaratan influencerlara baktığınızda en çok takipçisi olanlar değil aslında. Ortalamada gerçekten kaliteli içerik üreten, kendi iş modelini doğru kurmuş influencerlar gerçekten iyi gelirler yaratıyorlar. Şimdi aslında elimizde şu an sadece bu var. İçerik çeşitlendirme diyorum. Bunu Reels'den ayrı tutuyorum. Yani senin var olan zevklerinden, yapabildiğin şeylerden. Temel hedef viral içerikler yakalamak. Öyle bir fikir bulalım ki gündem linkini kurmak istediğimizde buna müsait olsun. Etkinlik tarafı zaten Instagram'dan takipleştiğim ama tanımadığım Dostlarım çok da Instagram'dan takipleştiğim çok. Bunu etkinlik haline getirmek bizim bir sonraki hedefimiz olsun. Bu filmle birlikte bence senin oyunculuk chapter'ın açılırsa... Benim öyle bir eski kariyerim var maalesef. 3 bölüm Yasak Elma'da kötü çocuk oynadım. Gerçekten. Çok kötü bir çocuk. Ya bu çocuktan kötü çocuk yapmak nasıl bir yanlış kalsın? Saçlarım böyle yapışık falan. Bunu ayrıca düşünelim diye bir parantez olarak söylüyorum. Sen affiliate yapmıyorsun değil mi şu an? Ayda 3-4 tane yapıyorum yani. Evet, ayda 3 Ve kötü değildi gelir. Doğru an geldiğinde, arkadaşlar ben bunu buradan aldım, bunu böyle yaptım, şunu böyle yaptım noktasına getir. Bu arada en efektif geri dönüş de odur. Ve product. Şu an yeteneklerimizle eşleşebilecek ürünler de arıyoruz. Bu anlamda Türkiye'deki üreticiler buraya yazacağımız e-mail adresi üzerinden bize ulaşabilirler. Yeteneklerin kendi markalarını yaratmak adına ellerinde üreticiliğini yaptığı ürünler varsa o alanlarda birlikte işbirliği yapabiliriz. Bunu birkaç ürünle şimdi influencerları eşleştirerek başlayacağız. Ama daha fazla seçeneğimiz olması adına bu adresten de bize ulaşıp benim elimde şu var, şöyle bir üreticiyim, şunları üretebiliyorum ya da böyle bir stoğum var şeklinde bizimle iletişim kurabilirler. Bizim şeylerimiz bunlar, kafamızdakiler bunlar. Senin bize sormak istediğin bir şey var mı? Yani son dönemlerde psikolojik olarak iyi değilim. Farkındayım. Aynen. Ama düzeltiriz yani bu kadar sağlam bir baloncuklar çok fazla. Düzeltiriz diye düşünüyorum. Onun yaşı için disiplinli olmak, duygularını bir kenara bırakıp biraz rasyonel davranmak biliyorum zor. Ama adım adım onu da becerecek. Ve bence çok iddialı bir içerik üreticisi olacak. Adını çok duyacaksınız bence Emre Uzunboy'un.
Hypers tarafında biz birçok global mecranın, kullandığınız sosyal medya mecralarının iş ortağıyız. Meta ekibi, TikTok ekibi, YouTube ekibi, bunlarla çözüm ortağı şeklinde çalışıyoruz. Onlar platformlarında eksik olan içerik üreticisi tipini veya içerik tipini gelip bize aylık toplantılarda anlatıyorlar ve biz o yönde içerik üretilmesiyle ilgili yeteneklerimizi veya dışarıdan ekibe kattığımız yetenekleri teşvik ediyoruz ve onlara prodüksiyon sağlıyoruz. Sanki yeteneklerle mecralar kopukmuş gibi duruyor dışarıdan. Fakat çok öyle değil. Biz tek bir ekosistemin parçasıyız. Yakın zamanda YouTube Türkiye ekibiyle birlikte oluşturduğumuz kadın içerik üreticilerini destekleme programı var mesela. Kampüste seri şekilde etkinlikleri devam ediyor. Yine TikTok ve Meta ekibiyle, yani Facebook ve Instagram ekibiyle bu tip programlarda hem içerik üreticilerini desteklemeye çalışıyoruz veya yeni programları oluşturmak için konuşuyoruz. Sonuç olarak bu oyunun hep birlikte önemli parçalarıyız. Hypers yetenek havuzunu da farklı dikeylerde genişletmeye devam ediyoruz. Nano influencerlar, mikro influencerlar, dijital artistler, komedyenler, oyuncular, podcasterlar network'imize dahil olmaya devam ediyor. Her türlü yeteneğin tek çatı altında yönetilmesi tabii ki kolay değil, bir uzmanlık gerektiriyor. Her kategorinin ayrı ihtiyacı var çünkü. Mesela podcast ve oyunculuk tarafında daha önce bir deneyimimiz yoktu. Şimdi bu alanlara da girmeye karar verdik ve o alanda ekibi genişletiyoruz. Oyunculuk alanında herkesin oturup senaryo beklediği sistemi yok etmek istiyoruz. Yani 360 derece bütün kaslarını kullanan Hypers'lı oyuncular hayal ediyoruz, sürekli üretim yapan. Podcast tarafında da bizim marka ilişkilerindeki, video prodüksiyondaki ve görünürlük yaratmaktaki gücümüzü o tarafta çok efektif kullanacağız ve podcast tarafı yeni bir oyuncu kazanacak bence. Sadece var olan kişilerin değil, podcast alanını keşfedecek çok fazla insan var. Kesinlikle. Zaten aslında bu konuda çok etkili insanları gelip jüri koyabiliriz. 48 saatte üretim, benim bir sonra çıktıktan sonra 3 tanesini, 5 tanesini Hypers adı altında podcast'a dönüştürelim. Size marketi birleştirelim, siz kazanın, biz kazanalım. Bunun gibi şeylere çok fazla ihtiyaç var. Bence bunu biz bu YouTube'la olan toplantımızda, Türkiye ekibiyle olan toplantımızda hani böyle bir gündemleri varsa biz de bu tarafta içerik üreticilerimizle ilgili bir teasing yapalım. Şey konusunda çok aslında paniğim hala ya. YouTube'a bir şey koyma. Sürekli her gün vazgeçiyorum distörki yapmaktan. Sonrasında krize girip neyse 10 bölüm o kadar uğraştık falan, 10 bölüm koyalım bir görelim falan dayım yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu şu ana kadar top YouTuber tayfanın hepsinde yaşadık zaten bunu bu arada. Hep bir Değil süre. mi? Yani benim gözlemlediklerim de bizim dışımızda gözlemlediklerim de hep aynı. İçerik üreticisinin yaptığı işi profesyonel bir meslek olarak görmesi çok kritik bir eşik bence. Ama bu kritik eşiği geçenlerin bazıları bunu iş olarak görüp soğuyabiliyor yaptığı şeyden. Bazıları burada daha rasyonel davranıp hem duygularını doğru dengede tutarak hem de bunu profesyonel bir iş gibi zamanını ve enerjisini doğru organize ederek ivmesini daha da yukarı çekiyor. Eğer meslek olarak görmezse yaptığı işi bu sefer yapılan bütün marka işbirliklerinde, içerik üretimin istikrarında ya da takipçileriyle olan ilişkisinde sürekli kopukluklar oluyor. Bu yüzden iş olarak görmek önemli bir eşik. Ya bu şu an benim mesleğim zaten. Influencerlık şu an benim hayatımın, günümün mesela 10 saatini alan, belki de 12 saatini alan bir iş. Şu an bütün hayatım bunun etrafında dönüyor. Belki ilerleyen zamanlarda kuracağım iş bile aslında influencerlık sayesinde olacak. Bunu bir meslek olarak görmemek zaten şu anki dijital dünyada açıkçası ya kaba tabirle aptallık olur. Çünkü artık televizyonu açtığınızda herhangi bir reklamı görme olasılığınızla dijital medyada görme olasılığınız bambaşka. Yani dijital medyada daha sık
görüyorsunuz reklamları ve gördüğünüz aslında bütün reklamlar, bütün içerikler siz isteseniz de istemeseniz de influencerlara gidiyor ve influencerlar sayesinde aslında duyuruluyor. Yani bu tabii ki bir meslek dalı ve bu tabii ki benim mesleğim, çok daha gurur duyuyorum. Linkini vereyim istersen. İşte böyle. Böyle işte. Hemen story'den sonra linkini vereceğim. Çok güzel. Yani aslında ben birazcık şeye hak veriyorum. Influencerlar hiç iş yapmıyor. Yani daha doğrusu meslek olarak görmeme kısmına şaşıracaksınız. Ama biraz hak veriyorum ve bunun sebebi de çok fazla bu konuya aday olan insan olması, sürekli herkesin içerik ürettiğini zannetmesi. Bir influencerlar kurumu yok yani, anladın mı? Şu influencer'dır, bu değildir diye bir kurum olmadığı için adam haklı, ben hak veriyorum yani. Ama gerçekten düşünüp, konuya kafa yorup, buna içerik üreteceğim diye bakıp da içerik üreten de bir sürü insan var. Ve onların yaptığı şey, başkalarının yaptığı o değersizleştirme yüzünden onlar da değersizleşme oluyor. Bu konuya tamamen dışarıdan bakan insanların da %80 değersiz içerik üretildiği için sürekli onu meslek olarak görmemesi normal aslında yani. Çünkü bir, ne bileyim, kafalardaki gibi bir meslek değil yani. Sonuçta diplomasını alıp da birdenbire merhaba ben başlıyorum işe, benim sigortamı yapar mısınız gibi bir durum yok yani burada. Ama bence bu zamanla düzelecek. Şu an her şey daha çok yeni gibi geliyor bana yani. İçerik üreticisi ya da influencer olmak isteyenin karşısına ilk çıkan engel aşağılanma ve linç kültürü aslında. Bu kültür bir de çok yakınımızdan, en yakın arkadaşlarımızdan, ailemizden, dostlarımızdan başlıyor. Onlar bunu bir profesyonel meslek olarak görmedikleri için yaptığınız işi küçümseyerek sizin o alanda yaratabileceğiniz gelişime engel oluyorlar aslında. Bu işe ilk başladığım iş bile değil. O zamanlar bu bir iş değildi aslında. Instagram vardı, bir tane application. Orada fotoğraf paylaşıyordun, işte yazı yazıyordun, bir şeyler. O zamanlar böyle arkadaşlarıma fotoğraf çekmeleri için rica ettiğimde ya ne bu şimdi? Ne çekeceğim seni? İşte blogger mısın sen? Ne olacak ki? Ay Dilara tamam anladık işte. Yaptın motivasyon. Okey kanka sensin. Ya kanka sensin işte falan. İşte blogger ya. Başta abilerim destek oluyordu, sonra onlar da anlamıyorlar ne oluyor, bu kız nereye gidiyor, bu kız ne iş yapıyor, ne yapıyor oraya gittiğinde. Mesela anneanneme sorsan işte benim manken olduğumu, yaşlı komşularımızın, teyzelerin Rümeysa reklamları mı çıkıyor, orada saçını açmıyor değil mi? Hani böyle hani anlamıyorlar benim hani manken ve televizyona çıkacak. İşte saçını açacak. Bu mecraya girdikten sonra linç başladı. İşte hani bu doğrusu değil, sen yanlış yapıyorsun. İşte sen şöylesin, sen böylesin. Hep böyle kötü eleştirilere maruz kaldım. Ağladığım çok oldu. Tolga'nın da bana çok desteği olmuştu. Çünkü şeyini hiç unutmuyorum. Hani bak bugün bu yorumu aldın, sen büyüdükçe bu kötü eleştiriler artacak ve sen bundan besleneceksin aslında. Hani bu daha da artacak demiştin. Şu an ilerlediğinde senin dediğin gibi belki milyonlar aynısını düşünüyor şu an ya. Bu influencerların Allah kahretsin bunları işte. Şöyle reklam çekiyorlar, böyle çekiyorlar. Allah belanızı versin bu kadar link veriyorsunuz falan. Ama aynı zamanda doğru yönlenen, doğru yönlendirilen de bir kesim var. Burada ayık davranıp oradaki doğru eleştirileri almak ama bir yandan da bütün bu küçümsenmeyi önemsememek de çok önemli. Çünkü bu linç sürekli büyüyerek devam ediyor. Son dönemde özellikle son 1-2 yılda Twitter'da ve sosyal medyada çok ciddi bir linç kültürü gelişti. İşte bir söz var ya, işte bir gün gelecek herkes 15 dakikalığına meşhur olacak. Bunu şöyle değiştirdim, bir gün gelecek herkes 15 dakikalığına linç edilecek. Yani o linç hiçbir zaman ilk günden daha küçük olmuyor. Hep daha büyük, daha büyük, daha büyük. O yüzden mental sağlığını korumak ve bunu sağlam temellere dayandırmak influencer için çok önemli. Bence kesinlikle hem cesaret isteyen bir şey hem de büyük bir risk. Gerçekten büyük bir risk. Doğru markayla eşleşmek ve hedef kitlenin de seni gerçekten iyi tanıması için. Şimdi ben bir link verdiğimde mesela benim o linke sonsuz güvenmem lazım. Emin olmam lazım benim yani. Bir işbirliği yaptığımda Seyhan mesela bir işbirliği geldiğinde bana söylemiyor bile bazen. Çünkü diyor ki sen yapmışsın bunu. Bu şekilde ilerlediğinde bence, doğruyu takip ettiğinde bence gerçekten bu iş güzel bir iş. Doğru yaptığında. Çünkü artık hedef kitleyi mesela eskiden %30 etkiliyorsan şu an belki de %90 etkiliyorsun.
Biz bu bölümde şunu sesli söylemek istiyoruz. Yaratıcı ekonomi büyüyor. Kişisel olarak bunun parçası olmak istemekten lütfen utanma, çekinme. Bu bir iş. Kamera önünde olmak da, tüm bu ekonominin profesyoneli haline gelmek de harika kariyer tercihleri ve hepinize yer var. Yani yeter ki bunu yaparken kuru bir istekle hareket etme, taklit etme, cesaretli ol. Yeteneğine güven ama çalışkanlığına daha çok güven. İşin her tarafında doldurulacak yüzlerce boşluk var. Mesela bizim tarafta özellikle bir yeteneği geliştirecek akıllı çözümleri bulan en az o yetenek kadar değerli. Daha da değerli olacak. O yüzden gözün sadece kamera önünde de olmasın. İlham vermek cesaret ister. Başarılı insanların işte meditasyon yapmak, sabah soğuk duş almak, erken kalkmak falan gibi 10 ortak sırrı falan olduğunu düşünmüyorum. Ama bence tek ortak sırları var. O da hiç pes etmemiş olmaları. O yüzden sen de kendini gerçekleştirme yolunda baskıya uğrarsan lütfen pes etme. Çünkü biz etmiyoruz ve buradayız.